Bir dönemin ekranlarda fırtınalar estiren unutulmaz isimlerinin şimdilerde neler yaptıklarını ve hayatlarını nasıl sürdürdüklerini merak ettiniz mi? Kariyerlerinin zirvesinden bugüne uzanan bu nostaljik yolculuğumuzda sevilen sanatçılarımızın bilinmeyenlerine birlikte göz atacağız. Hazırsanız geçmişe kısa bir yolculuğa çıkalım. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bendeniz 25 Temmuz 1973 yılında Zürih, İsviçre'de doğmuştur. Dostluk Spor olan Türkiye'nin ilk bayan futbol takımında bir süre oynadı. İlk albümündeki güzel başarısından sonra ülkemizin sayılı müzik adamlarıyla Bendeniz 2 isimli albümünde çalıştı. 12 şarkılık albümün 11 şarkısını Bendeniz kendi bizzat söz ve müziğini yazmıştır. 1996 yılında çıkardığı albümün temposu ise bayağı yüksekti. Şimdilerde ise eski günlerinden uzak bir hayat sürdürmektedir. Hakan Taşıyan, 1973 yılında dünyaya gelen arabesk ve fantazi müzik şarkıcısı Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. 1996 yılında ilk kaseti Hesabım Bitmedi'yi çıkardı. Bu tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı, kendi adını taşıyan Hakan Taşıyan, 2012 yılında Gitme Gülüm albümünü çıkarmıştır. Bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan, bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı. Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998 yılında piyasaya sürdüğü Ham Çökelek şarkısıyla Türkiye'de ün kazandı. 2000'de ABD'ye giderek New York Film Akademisi'nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Eylül 2016'da FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla ve örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanarak Silivri cezaevine götürüldü. 25 Ekim 2017'de tahliye edildi. Selahattin Alpay, 1950 yılında Malatya'da doğdu. 1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi'nde ilk müzik çalışmalarına başladı. 1975 yılında Ankara Radyosu sanatçılık sınavını kazandı. Sanat hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok solo ve kadrolu konserler verdi. 2001 yılından bu yana TC Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve ikisi kız, 3 çocuk babasıdır. 1981 yılından bu yana İstanbul'da ikamet etmektedir. Şimdilerde eski hayatından biraz uzak bir yaşam sürdürmektedir. Atılay Uluışık, 9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 1989 yılında 12 yaşındayken Bizimkiler dizisinde Ali karakterini oynamaya başladı. Kendi işini kuran Atılay Uluışık, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir pimapen fabrikasının sahibi oldu. 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in hazırladığı 90'lar dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırmıştır. Ama eski günlerdeki gibi sanat dünyasında pek görülmemektedir. Demet Sağaroğlu, Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde eğitim görmeye başladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim almıştır. Müzik kariyerine 1990 yılında Kayahan ile birlikte seslendirdikleri Gözlerinin Hapsindeyim ile adım atmıştır. Nilgün adlı televizyon dizisinde rol aldı. Birçok kompilasyon albümüne sesiyle destek verdi. Güzel sanatçı eskisi gibi sanat piyasasında görünmemektedir. Faruk Kurukaya, özellikle bir dönemin fenomen olan şarkıcılarından biridir. Honky Ponky şarkısı ile akıllara kazınmıştır. Aslen Boyabatlı olan sanatçı 1973 doğumludur ve hiç evlenmemiştir. 1973 doğumlu, sahne ismiyle bilinen Faruk K, İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünden mezun olmuştur. İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında Birkaç İyi Adam grubu ile çıkarmış.
Hemen ardından Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları ikinci albümü müzik piyasasına sürülmüştür. Faruk Kurukaya da eskisi gibi popüler değildir. Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Lefke'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisidir. Müziğe olan ilgisi, ilkokul yıllarına uzanan sanatçının müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır. Profesyonel ilk sahne deneyimini Playboy'da yapan Nil Burak, daha sonra Maxim gazinolarında çalışmaya başlamıştır. Kıbrıs'ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, yeni albümü Bir Numaramsın ve En İyileriyle Nil Burak ile müzik kariyerine geri dönmüştür. Şimdilerde eski parlak günlerinden uzak görünmektedir. Pınar Aylin, eğitim hayatına çok erken başlamış olması nedeniyle 16 yaşındayken üniversiteye başlamıştır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim görmüştür. TRT'den kendisine sunuculuk teklifi gelmesiyle birlikte çalışma hayatını bu yöne kaydırmıştır. TRT'nin İzmir Televizyonu'nda gençlere yönelik bir program sunmaya başlamıştır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü başarılı şekilde tamamlamıştır. Okulun bitmesiyle birlikte Kanal Ege adlı yerel televizyonda sunuculuk hayatına devam etmiştir. Eski günlerinden uzak bir hayat sürmektedir. Seyyal Taner, 28 Eylül 1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda dışarıdan bale eğitimi almış, müziğe meraklı olmasından dolayı 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ders almaya başlamıştır. Aynı yıl bir güzellik yarışmasında üçüncüsü olmuştur. 1968 yılında İspanya'ya gidip bir filmde rol alır. Türkiye'ye dönüp sinema çalışmalarına devam eder ve birçok filmde vamp kadın rolleriyle dikkatleri üzerine toplar. Seyyal Taner şimdi 67 yaşında olup sıradan bir hayat sürdürmektedir. Sibel Alaş, 13 Şubat 1973 Kocaeli doğumludur. Önceleri Yonca Evcimiye vokalistlik yapan Sibel Alaş, ilk olarak 1995 Haziran ayında Mustafa Sandal'ın eşliğinde kendisinin ilk albümünü çıkardı. Kendine özgü tarzı özel bir hayran kitlesi toplamıştır. Alaş'ın henüz 2 yaşındayken alıp koruyucu annelik yaptığı Tuğçe adında bir kızı vardır. Günümüzde kitap çevirmenliğiyle uğraşmaktadır. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisini Türkçe'ye çevirerek adından sıkça söz ettirmektedir. Barbaros Hayrettin, Barbaros Hayrettin'in söylediği "Ben Sizin Babanızım" şarkısı o dönem çok revaçtaydı. Ancak Barbaros Hayrettin'e kalıcı bir şöhret getirmedi. Gerçek adıyla Barbaros Özşenol, uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra ise "Ben Sizin Babanızım" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri de oldukça dikkat çekiciydi. Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi. 2017 yılının son aylarında bir kargo firmasının reklam filminde rol aldı. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.